Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar olsun. Şimdi bu videomuzda borsa eğitim videolarımız için bir düşen hissenin dip çalışması nasıl olur, nasıl belirlenir, işte destek ve direnç noktaları nasıl tespit edilir ve bunun ile birlikte biz biliyorsunuz EMA sistem, HUL sistem karışımı olan yine pivotları da dahil ettiğimiz Cömert Toolbox'ın içinde bulunan bir sistemi de kullanarak destek direnç bölgelerini tespit edip alt bölümde de osilatör olarak RSI ve Wave Trend'i kullanıyoruz. Bunların hep birlikte kullanımını anlatmaya gayret edeceğim. İnşallah faydalı olur. Bilgi dağarcığınıza birkaç şey eklemiş oluruz diye ümit ediyorum. Şimdi Aksigorta'ya geldiğimizde ilk önce hiçbir osilatör ve indikatörü açmadan şöyle temiz bir sayfayla, hatta hacimleri de kapatalım. Sadece grafik ekranı üzerinde gördüğünüz gibi düşen tepeler, düşen dipler söz konusu. Hemen bunları bir sınırlandırma içerisine alalım. Bu sınırlandırma içerisine alma işini nasıl yapacağız arkadaşlar? Klasik olarak trend çizgilerini belirleyen çizgileri atarak hissenin ne durumda olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Hemen alçalan tepeleri ve yine alçalan dipleri birleştirdiğimizde bakın arkadaşlar bize bir düşen kama veya üçgen ne derseniz adına bir formasyon oluşturdu ve bunun altına sarkan bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu bölgede de açıkçası bir Wolf formasyonu deniyor buna arkadaşlar. İnternetten Google'a yazıp isteyenler inceleyebilir. Bu formasyonda 5 adımda oluşuyor arkadaşlar. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, yani birinci adımın altında bir dip ve ikinci adımdan alçakta kalan bir tepe, yani dördüncü tepe. Bu bölgeden aşağı desteği kırmış, ihlal etmiş, yani tuzak yapmış 5. bir adım yapması gerekiyor. Buna Wolf formasyonu deniliyor. Teknik açıdan şöyle de çizmeye çalışalım. Grafiksel olarak çoklu çizim araçlarından faydalanalım. Şöyle bakın. Şu hareket ve buradan sonrası teknik olarak hissenin şöyle şuralara işaret edeyim ben. Kalsın. Şimdi bahsettiğimiz gibi 1, 2, 3, 4, 5 nolu bölgelerde, hatta şunu şöyle çizelim bir saniye arkadaşlar. Elit çizgilerinden faydalanarak 1, 2, 3, 4, 5'i rakamsal olarak atmış oluruz. Daha güzel olur. Aynen, çok güzel oldu böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 formasyonu ve buradan gelen tepkiyle birlikte hisse tekrar şu an kırdığı destek çizgisinin üzerine atmış pozisyonda. Bu noktadan sonra bu formasyonun devamında tamam böyle düştü ne yapacak diyorsunuz. Duyuyorum. Burada da arkadaşlar formasyonun devamında der ki birinci dipten dördüncü tepeye doğru çektiğiniz çizgi teknik olarak hissenin hedefi haline gelir. Yani zamanın içerisinde bu çizgiye gitme eğilimi gösterecektir. Buraya doğru giderken de geçmişte bıraktığı tepeler, yakın tepeler direnç bölgeleri olarak hissenin karşısına çıkacaktır şeklinde bir ifade kullanılır. Hemen burada da gördüğünüz gibi otomatik olarak bizim destek, direnç bölgelerimiz tıkır tıkır oluşmaya başladı. Mesela 3 numaradan da şuraya bir destek çizgisi attığımızda ilk etapta hissenin direnç bölgesi olarak 2.88'in üzerine atması gerektiğini, buradan sonra devamında 3.08 ve 3.29 dirençlerine doğru ilerlemekte ve daha sonrasında ise yukarıda beyaz çizgiye değmeye çalışacağını formasyon gereği düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın hiçbir osilatör veya indikatör kullanmadan
teknik olarak bu bölgeleri ve bu destek direnç alanlarını tespit ettik. Hani bunları çoğaltmak çok kolay. İşte 5. dip, gelin buraya bir tane daha atabilirsiniz. Mesela şurada bir boşluk bırakmış ve bu boşluğu destek olarak kullanmış şurada. Bunları da atabilirsiniz. Yani teknik olarak grafiği bu şekilde desteklerle, dirençlerle doldurma şansınız var. Bunları tamamladıktan sonra arkadaşlar, şimdi teknik olarak artık 3 aşağı 5 yukarı destek ve direnç seviyelerini belirlemiş durumdayız. Bu noktada yardımcı araçları kullanırken nelere dikkat ediyoruz? Biz nasıl bakıyoruz? Onları da paylaşalım. Şimdi klasik olarak biliyorsunuz şu çizgileri kaldıracağım arkadaşlar. Hepsini. Biz EMA ortalamalarını teknik olarak kullanmayı çok seviyorum ben. Özellikle böyle düşüşlerden sonra EMA 5-21 kesişimleri yukarı doğru her zaman için önemlidir. Bu noktada en dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi teknik olarak 5 günlük ortalamanın üzerine çıktıktan sonra hisse tekrar EMA 21'in altına dönmemeli. Yani fiyat EMA 21 altını artık görmemeli. Bu noktadan sonra işte 2.73'ün altına indiği zaman hemen stopu çekip bir alt destek bölgesine gelmesini beklemekte fayda var. Şimdi daha önceki hareketlerinde bakacak olursanız mesela gelmiş burada 5.21 kesmiş. EMA 55'e takılmış. Buradan aşağı tekrar döndükten sonra bakın tekrar aşağı ve bıraktığı yerden, yani 3.09'dan geldiği nokta 2.50'ler, %20'ye yakın bir kayba sebep olmuş. O yüzden çok önemlidir. Yani 5.21 kesişimlerinden sonra ilk etapta özellikle EMA 21'in altındaki kapanış stoptur arkadaşlar. Yukarı doğru dönme eğilimiyle birlikte hisse fiyatının ana destek bölgesi EMA 21 olmalıdır. Bu noktadan sonra uzatmayalım. Yukarı doğru direnç bölgelerimiz ekranın sağında tıkır tıkır çıktı. Aslında teknik olarak baktığımızda bu hareket alanlarının biraz önce sildiğimiz, şöyle geri gelelim, yakalayalım. Bakın şimdi tekrar EMA ortalamalarını atacağım. Baktığımızda bizim yatayda attığımız destek bölgelerine çok yakın olduğunu görüyoruz değil mi? Yani şimdi şöyle de düşünün, günlük grafikte hissenin buraya yol alması sırasında işte 2.89, 2.88 çok yakın birbirine. İşte EMA 89, 144 bandı arasında bizim 3.08'imiz var. Bu bölgeye çıkana kadar hisse fiyatları ve EMA ortalamaları da bu bölgelere yaklaşacaktır. Zirvede mesela 3.29 direncimiz var. 3.29 fiyatına işte şu trend desteği atarak şöyle kullansak gidene kadar hisse fiyatı da düzeltiyorum. EMA 230 seviyesi de buralara kadar geri çekileceği için teknik olarak baktığımızda hissenin yönü yukarı doğru giderken bizim yatay dirençlerimizle EMA ortalamalarımız aslında birbirine yakın değerler olarak destekliyor birbirini. Bu şekilde tespit etmiş oluyoruz. Biliyorsunuz klasik yöntemlerimde benim 5.21 yukarı kesişimiyle birlikte hedefimiz daima EMA 230 seviyesi olmaktadır. Bunu her periyotta da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bunu sadece bu periyot için demiyorum. Şöyle çizimleri tekrar kaldırdım. Mesela bakın 4 saatliğine geçtik grafiğin. 4 saatlik grafikte klasik direnç bölgesi hissede üst bölümde 2.87 üstüne devam edebilirse 3 lirayı görme ihtimali söz konusu olacaktır 4 saatlik grafik için. Yani 4 saatlik grafikte de baktığımızda RSI kendi ortalamasının üzerinde, wave trend sata dönmüş. Mesela buradaki kaostan dolayı bir sat sinyali oluşturmuş ve aşırı alım bölgesinden aşağıya döndüğünü görüyoruz. Bu da bir düzeltme işareti olarak gelmiş. Bu noktada da dediğimiz gibi mesela en alt EMA ortalamasının altına düşmemesi gerekiyor ki bu da 2.73. Bizim günlük periyotta da biliyorsunuz EMA 21 seviyemiz 2.73'tü. Yani bu hissenin artık 2.73 altında tahammülü olmadığını bize söylüyor. Teknik olarak bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Bence bu konu oldukça önemli ve dikkate değer olduğunu düşünüyorum. Eğer hafızalarınıza güzel kazır ve öğrenirseniz, aynı şekilde uygulamalarda da bu şekilde takip ederseniz hisse fiyatlamalarını oldukça faydalanacağınızı düşünüyorum. Umarım faydası olur. Tabii bununla birlikte şimdi biz ortamı biraz daha basitleştirmek için
ne yapıyoruz? İşin içerisine bir de Hull 100 desteğini katıyoruz. Hull 100 bana göre trendin ana destek çizgilerinden biridir. Gördüğünüz gibi şurada mesela hisse fiyatlaması yukarı doğru giderken Hull 100 seviyesi 3.43'lerden 4.69'lara kadar hisseyi trendte tutmuş ve buradan aşağıya hisse fiyatı artık kırılınca özellikle 5.21 kesişimiyle de birlikte teknik olarak bildiğiniz 4.60'lardan şelale şeklinde ilk etapta 3 liralara kadar bir düşüş gerçekleştirmiş ki hani 1 lira 1.5 1.60 güçlü bir düşüş serisi olmuş arkadaşlar. Hani bu seriden sonra bir tepki vermiş. Tepkiyi verdiği yeri dikkatli kontrol ederseniz bakın bu bölgede EMA 230 seviyesine kadar gelmiş. Klasik olarak 5.21 kesişimi, 233 hedef gerçekleşmesi ve aşağı doğru tekrar yeni bir düşüş ve formasyon devreye giriyor. Birinci dipten daha alçak bir dip oluşturunca tekrar işte 1, 2, 3, 4, 5 baş tarafta anlattığımız Wolf formasyonunun oluşumu ile birlikte hisse artık bu noktadan sonra olgunlaşıyor. Ve bu olgunlaşma sürecinde arkadaşlar bakın en önemli noktalardan bir tanesi de yine burası. Aylık pivot değeri olan seviyenin üzerinde kapanışlar yapması, destek bulması ve bu destekleri bulurken de hacimlerin güçlü hacimlerle hisseyi buralarda tutuyor olması önem arz ediyor. Zaten hisse fiyatı en diplerde toplayacak kişi gelir. Ne var ne yok kim satıyorsa herkesin malını bir güzel toplar alır arkadaşlar. Hani şurada biliyorsunuz 9-10 milyonluk bir ortalaması var hissenin. Baktığımızda yani 20-25 milyonluk bir alım yapmış mesela en dipten neredeyse hissede. Müthiş bir alım. Bunu fark ettiğinizde zaten artık hisseye yavaş yavaş girilmesi gerektiğini belli bir zaman ve tecrübeden sonra anlıyorsunuz. Biz de bu noktada hisseyi zaten 2.58'lerde paylaşmaya başlamıştık. Şu ana kadar işte 2.80'li seviyelere kadar getirdik hisseyi. Bakalım bu çizimlerimiz doğrultusunda hisse 3.37, 3.28 bu bantlara kadar gelebilecek mi? Ben de merak ediyorum açıkçası. Gelirse ne olur diye bakacak olursak hemen şöyle hani hayalin ne, düşüncen ne diye soranlara valla düşüncem çok basit aslında. Genelde dönüşler bir dip formasyonu üretir ve bu dip formasyonları da genelde şu şekilde hemen şuradan bir sol omuz, şuradan bir bize baş üretir. Şöyle yapalım. İşte şurayı sağ omuzun hizası, sol omuzun hizası kadar bir sağ omuz hesaplayalım. Hani bize şöyle teknik olarak bir toba üretmesi hisse için pozitif bir dip çalışması olur. Ve bu çalışma tabi teknik olarak böyle güçlü bir düşüş serisi yılbaşından beri bir formasyon gereği düşüş yapan hissenin dipte böyle bir formasyon üretip bu formasyonu da çalıştırıyor olması şu şekilde baktığımızda yıl sonuna doğru Ekim-Kasım ayına kadar sürebilir. Yani bu noktada tabii insanların en büyük kaybettiği noktada burası oluyor arkadaşlar. Neden oluyor? Şimdi bu formasyonun çalışmasını birçok insan o kadar uzun süre bizim borsamızda bekleyemiyor. 3-5 gün sonra bu kağıt gitmiyor tamam falan filan deyip kızıp çıkıyor. Ve daha sonra da hatta belki zararına çıkıyor. Sonra da bir ay sonra bir bakıyor ki hisse almış başını gitmiş. Vay be diyor biz sattık hisse nerelere geldi. Klasik zaten cümledir. 3 aşağı 5 yukarı herkes bunu borsada şahit olmuştur, birilerinden duymuştur veya kendisi söylemiştir. Ben de dahil çok söylemişizdir. Dediğimiz gibi şekilsel olarak hani bunu hayal edip görebilmek ayrı bir mantalite istiyor arkadaşlar. Yine formasyon olarak şekli şöyle bulabilirsem niye bulamadım? Araçlardan ona bakıyorum hayalet çizgileri. Evet. Şimdi bakın zirve ve dip olarak şurayı gördük diyelim. Bu değil pardon yanlış oldu. Şunu siliyoruz. Hayalet çizgiler. Çubuk modeli. Şöyle.
Şimdi bu araçla zirveden dibe kadar olan mumların kopyasını çıkarttık arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına geldiğimizde bunu ters dönmüşü işliyoruz. Tamam diyoruz. Bakın şimdi şunu buraya getiriyoruz. Şu orta kısım. Yani ne kadar da güzel uyuyor aslında. Bıraktığımızda rengini de ister biraz açık, ister koyu yapın. Ve bakın arkadaşlar, bizim bahsettiğimiz işte baş, hani şu baş bölgesi biraz alçak kalıyor gibi gözükse de ben amacım buradaki hareket alanını yukarı doğru taşımak istediğimizdeki kat edeceği mesafeyi anlatmaya gayret ettim. Hani özellikle şu bölgeyi şöyle taşıdığımızda veya oturtmaya çalıştığımızda bakalım. Şöyle bakın yaparsak bir tık ileri şu bölgedeyiz gibi. Daha güzel bir hareket alanı oluştu. Aşağı yukarıda birbirini tamamlayan bir seviyeye geldiğini düşünüyoruz. Tarihe de baktığımızda yani Şubat ayını bulacak bir formasyon hareketi yapabilir bu hisse. Yani şunu geniş bir çanak olarak düşünürsek işte aylarca sürecek bir formasyonun başlangıç aşamasında olduğunu hatırlamak ve bilmek lazım. Buna göre de hisse fiyatlamalarını takip edip al-sat mı yapacaksınız, üzerine yatıp bekleyecek misiniz, o tercihi buna göre yapmak lazım. Şimdi formasyonları biz bu şekilde çalıştığımız için belli başlı dönemlerde satış yerlerini 3 aşağı 5 yukarı kestirip kar alıp başka hisseye geçiyor. Buranın dinlenmesini bekliyoruz. Bu noktalarda bize verilen trend desteklerinin kırılımlarına riayet etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hisselerde al-sat sinyallerini takip ederseniz bence çok rahat edersiniz. Daha sonrasında zaten klasik olarak bizim ortalamalarımızın verdiği destek direnç seviyelerini takip etmek hissede çok önemli olduğunu hep birlikte öğrenmiş oluyoruz bu süreçler zarfında. Yani borsa aslında bana göre tamamen yaşanmış tecrübelerden ibarettir. Eğer yaşadığınız tecrübelerden ders çıkarmayı öğreniyorsanız çok iyi şeyler yapabilme fırsatı yakalayabilirsiniz borsada. Borsada hiçbir zaman için fırsat bitmez diyerek videomu sonlandırıyorum. Umarım faydalı bir inceleme analizi olmuştur. Ve bahsettiğimiz süreçte umarım bu şekilde çalışarak bizi utandırmaz Allah'ın izniyle. Herkese bol kazançlı, bereketli, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.